inne hizbullahi humul galibun. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda 10 başlıkta Hizbullah'ı yakından tanıyacağız. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. Lübnan'ın yüksek dağları tarih boyunca farklı dini ve mezhepsel azınlıklar için sığınak oldu. Şiiliğin 12 imamcılık kolu için de öyle. Ancak dini mezhepsel azınlık statüsü, dağlık bölgelerde yaşama ve tarımla uğraşma, Şiileri yüzyıllar boyunca Lübnan'daki politik ve ekonomik hayatın dışına iterek ülkenin politik gelişmelerini, etkilerini sınırladı. 1960'lı yıllarsa yeni bir Şii politiğinin ortaya çıkması için uygundu. Zira taşradan göçle Şiiler artık şehir hayatındaydı. Şehirlerin, özellikle Beyrut'un fakir, gecekondu bölgelerinde büyüyen Şii gençliği kendilerine o dönem solun farklı fraksiyonları içinde yer buldu. Aynı dönem yeni bir dini liderliğin de ortaya çıkışına şahit oldu. Bu liderlik İran'ın Kum şehrinde doğan Musa Sadr eliyle geldi. Dini eğitimini Şiiliğin geleneksel merkezleri sayılan İran'daki Kum ve Irak'taki Necef'te alan Sadr, 1959 yılında Lübnan'a yerleşti. Kendi ailesinin kökeni de Lübnan olan Musa Sadr, karizması ve bitmek bilmeyen enerjisiyle kendini Lübnan'ın en mağdur kesimlerinden olan Şiilerin politik, ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine adadı. Sadr'ın çabaları ona en nihayetinde her Şii din adamına nasip olmayan imam lakabını kazandıracaktı. Lübnan iç savaşa doğru sürüklenirken silahlı bir gücü olmayan tek grup Şiilerdi. Sadr iç savaşa gidişi engellemeye çalışsa da Şiilerin bu dezavantajını düzeltme amacıyla Afvacel Mukaveme el Lübnaniye'yi, yani Lübnan direniş güçlerini veya daha bilinen kısaltmasıyla Emel'i kurdu. Emel'in popülaritesi ve gücü ancak İmam Sadr'ın 1978'de Libya'ya yaptığı bir ziyarette kaybolmasının ve İsrail'in aynı yıl ülkenin güneyine gerçekleştirdiği sınırlı askeri operasyonun ardından arttı. Filistin Kurtuluş Örgütü ve müttefikleriyle Hristiyan Marunilerin falangistleri arasında kalan Emel en nihayetinde iç savaşın tarafı oldu. Hizbullah Lübnan'da iç savaşın bütün şiddetiyle devam ettiği bir dönemde 1982 yılında kuruldu. Ancak ilk yıllarında gizli bir örgüt olarak kaldı ve kurulduktan 3 yıl sonra kuruluşunu ilan etti. Emel'le aynı toplumsal tabana, Şiilere hitap ediyordu. Dolayısıyla Emel'in doğal olarak rakibiydi. Nitekim Hizbullah'ın ortaya çıkışını hazırlayan en önemli sebepler arasında Emel'e yönelik rahatsızlıklar vardı. Hareket özellikle Musa Sadr'ın kaybolmasından sonra dini bir hareketten çok seküler bir hareket görünümüne büründü. 1982 itibarıyla Emel'in liderliğini yapan Nebih Berri bir avukattı. Ayrıca Emel'i iç savaşa Hristiyan falangistler ve onları destekleyen İsrail tarafında sokmuştu. Ve bu en azından Filistinlilerin karşısında olunmaması gerektiğini savunan Şiileri rahatsız ediyordu. Hizbullah'ı Emel'in genel gidişatından rahatsız ve Emel içinden kopan Hüseyin el-Musavi, İbrahim el-Amine, Hasan Nasrallah gibi isimler kurdu. Ve men yetevallaha ve resulehu vellezine amenu fe inne hizbullahi humul galibun. Ve her kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse şüphesiz onlar Allah'ın taraftarıdır ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın hizbi, taraftarı veya daha modern bir kullanımla Allah'ın partisi anlamına gelen Hizbullah adı Kur'an'da Maide suresi 56. ayette geçiyor. Nitekim örgütün bayrağında da bu ayetin son bölümü yer alıyor. Hizbullah kuruluşunu 16 Şubat 1985 günü yayınladığı açık bir mektupla ilan etti. Bu mektup Hizbullah'ın Lübnan'da ulaşmak istediği hedefleri en net şekilde ilan ediyordu. İsrail'in varlığının tamamen sona erdirilmesi ve bunun ilk adımı olarak da Lübnan'dan tamamen çekilmesi, Amerika, Fransa ve müttefiklerinin Lübnan'ı tamamen terk etmesi, Lübnan'a her türlü emperyalist müdahalenin sona ermesi, falangistlerin işledikleri suçların hesabını yargı önünde vermesi, Lübnan halkının kendi geleceklerini belirlemede tam ve özgür iradeleriyle hareket etmesi. Ancak mektup şunu da ekliyordu. Biz hiç kimseyi İslam'ı kabule zorlamaya taraftar olmadığımız gibi hiç kimsenin de kendi inanç ve sistemini bize zorla benimsetmek istemesini hoş göremeyiz. Bununla birlikte İslam'ı inanç, sistem, düşünce ve hüküm olarak tamamen kabul ettiğimizi ve herkesi de onu tanımaya ve hukukunu kabul etmeye çağırdığımızı önemli vurguluyoruz. Ayrıca hepinizi İslam'a girmeye, onun öğretisine bireysel, siyasal ve toplumsal alanda tabi olmaya ısrarla çağırıyoruz. Hizbullah'ın kuruluşunu mümkün kılan en önemli sebep hiç şüphesiz 1979 İran İslam devrimiydi. Devrimi takip eden dönem Ayetullah Humeyni'nin liderliğindeki bir grubun iktidarını sağlamlaştırmasına
ve Şah'a karşı bu grupla birlikte mücadele eden seküler grupların tasfiyesine şahit oldu. Hem bölge hem de Lübnan açısından daha hayati olansa Hümeyni'nin İslam devriminin dışarıya ihraç edilmesi yönündeki çabalarıydı. Devrimi bütün dünyaya ihraç etmek için çalışmalıyız diyordu Hümeyni. Çünkü İslam değişik İslam ülkelerine farklı bakmaz ve bütün dünyanın mazlum insanlarının destekçisidir. Diğer taraftan bütün süper güçler ve diğerleri bizi yok etmek için ayağa kalktı. Tek başına kalırsak yeniliriz. Devrimi ihraç etme çabalarının bir parçası olarak İran, statükoya karşı mücadele edebilecek özellikle Şii azınlık gruplarına destek verme politikası takip etmeye başladı. Lübnan Şiilerinin İran açısından bir diğer ve belki de daha kritik önemi ise Lübnan'ın güneyinde İsrail'e komşu bölgede yoğunlaşmış olmasıydı. Nitekim İran ilk önce Emel'i destekledi. Ancak Emel'in İsrail'e karşı mücadele etmeyi reddetmesinin ardından yeni bir hareketin kurulmasını destekledi. Bu yeni hareket de Hizbullah oldu. Hizbullah kanalıyla İran, İsrail'e ve elbette İsrail'in en büyük destekçisi ABD'ye karşı da mücadelesini yürütebilecekti. Hizbullah'ın kuruluşunu ilan ettiği açık mektupta İran'daki dini rejime bakışı son derece nettir. Her şeyden önce mektubun ithaf edildiği kişilerden biri de müminlerin emiri, veli-i fakih, Ayetullah Hümeyni'nin önderliğinde eylem sancağını yükselterek Amerika'nın Lübnan'daki hayallerini suya düşüren ve İsrail işgaline karşı direnenlerdir. Mektup ayrıca İran'da İslam devrimini gerçekleştirenleri öncüleri olarak tanımlar ve tek bir imama itaatin gerekli olduğunu ilan eder. Ve zamanın tek imamıysa Müslümanlardaki devrimci kıvılcımın ateşleyerek gerçekleştirdiği patlamayla bütün dünyayı sarsan şanlı İslam inkılabının rehberi Ayetullah el-Uzma el-Musevi el-Hümeyni'dir. Hizbullah'ın İran'daki dini rejime yönelik bu son derece pozitif bakışını takip eden yıllarda değiştirdiğine dair herhangi bir emare bulunmuyor. Bugün bile Hizbullah'ın etkin olduğu bölgelerde hareketin genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın resimleri yanında Hümeyni'nin ve onun halefi Ayetullah Ali Hamene'in boy boy resimlerine sıklıkla rastlamak mümkün. Aynı şekilde Hasan Nasrallah'ın verdiği röportajlarda duvarda asılı Hümeyni ve Hamenei portrelerine de. İran'ın desteğiyle güçlenen, İsrail'e ve yerel müttefiklerine karşı yürüttüğü mücadeleyle popülaritesi artan Hizbullah'ın doğal rakibi konumundaki Emel'le ilişkileri de gittikçe kötüleşti. En nihayetinde 1988 yılında iki grup arasında çatışma çıktı. Kardeşlerin Savaşı olarak isimlendirilecek çatışma 2 yıl sürdü ve çoğu sivil 2000'den fazla insanın ölümüne sebep oldu. Çatışma İran ve Suriye'nin arabuluculuğu ile ancak durdurulabildi. İlk önce 1989'da imzalanan ve Lübnan'daki iç savaşı bitiren Taif Anlaşması ve bir yıl sonra Emel'le varılan anlaşmayla artık Hizbullah Lübnan'da meşru politik bir aktör oldu. Nitekim 1972'den sonra yapılan ilk genel seçimlere Hizbullah da katıldı ve 8 sandalye kazandı. Hizbullah bloğunda yer alan 4 bağımsız aday da sandalye kazanınca Hizbullah 12 sandalyelik bir meclis bloğu kurabildi. Hizbullah takip eden genel seçimlere de katıldı. 1996 seçimlerinde toplamda 9 sandalye, 2000, 2005, 2009 ve 2018 seçimlerinde 12 ila 14 sandalye elde edebildi. Lübnan'ı 1982'de işgal eden İsrail, 1985'te geri çekilme planını ilan etti. Ancak Lübnan topraklarından tamamen 2000 yılında çekildi. Hizbullah'ın kurulduğu yıldan başlayarak birinci hedefi Lübnan'daki işgalci konumdaki İsrail askeri güçleri oldu. Kuruluşunu ilan ettiği 1985 yılından sonra da bu hedef değişmedi ve Hizbullah İsrail'e ve onun desteklediği Güney Lübnan ordusuna karşı saldırılarına devam etti. Hizbullah'a karşı İsrail 1990'lı yıllarda 2 ayrı askeri operasyon yaptı. Ancak Hizbullah'ı yok etmeyi başaramadı. Hizbullah'ın süre giden saldırılarının İsrail'i Lübnan'dan tamamen çekilmeye zorlayıp zorlamadığı tartışmalı bir konu. Ancak İsrail kamuoyunun her yıl 20-30 askerin ölümü ve 80-90'ının yaralanması pahasına sürdürülen bir işgali sorgulamaya başlaması normal. Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları İsrail Lübnan'dan çekildikten sonra da devam etti ve bu saldırılar İsrail'i 6 yıl sonra tekrar Lübnan'ı işgal etmeye sevk etti. Ancak bu sefer Hizbullah'ın direnişi çok daha çetin oldu. Yaklaşık bir ay süren askeri operasyonda İsrail 119 askerini kaybetti. 1244 askerse yaralandı. İsrail'e Lübnan'dan atılan roketler sonucu 43 İsrailli sivil hayatını kaybederken 1384 sivil de yaralandı. Hizbullah'ın kayıpları daha ağırdı ancak netice örgüt için tam bir zaferdi. Bu zaferin ardından Hizbullah'ın genel sekreteri Hasan Nasrallah, Şii olmasına ve İran'la ilişkilerine karşın Sünni Arap dünyasının bile en popüler figürü oldu. Arap Baharı ile birlikte Hizbullah hedefini İsrail'den Suriye'ye çevirdi. Zira en büyük bölgesel destekçisi İran için Suriye'deki Esad rejiminin devamı bölge jeopolitiği açısından büyük önem arz ediyordu. Hizbullah açısından da Suriye'de Esad rejiminin varlığının stratejik önemi vardı. Zira Hasan Nasrallah'ın ifadesiyle eğer Suriye Amerikalıların, İsraillilerin, tekfircilerin veya Amerikancı bölgesel ülkelerin eline düşerse
direniş kuşatılmış olacaktı ve İsrail Lübnan'ı tekrar işgal edecekti. Hizbullah Suriye yönünden kuşatılmayı naifçe beklemeyecekti. Hizbullah Suriye'deki iç savaşa ilk önce 2013 yılının Mayıs ayında Lübnan-Suriye sınırına yakın El Kusey köyünün isyancıların elinden kurtarılmasıyla müdahil oldu. Takip eden yıllar Hizbullah'ın Suriye iç savaşına daha da kapsamlı olarak müdahalesine şahit oldu. İç savaş boyunca Hizbullah güçleri neredeyse bütün ülke boyunca isyancılara karşı mücadele etti ve rejimin ayakta kalmasına katkıda bulundu. Ancak Suriye iç savaşına müdahil olmak, Hizbullah'ın yaymaya çalıştığı mezhep üstünlük imajına ağır darbe vurdu ve onu Şii bir hareket olarak zihinlere kazımış oldu. Nitekim 2010'lu yıllar sonu itibariyle Nasrallah artık Arap dünyasının en popüler figürlerinden biri değildi. Avrupa Birliği, Fransa, Kosova, Yeni Zelanda, Hizbullah'ın sadece askeri kolunu terörist örgüt olarak tanırken Arap Ligi, Körfez İşbirliği Teşkilatı, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ise Hizbullah'ı bütünüyle terörist olarak tanıyor. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda 10 başlıkta Hizbullah'ı anlattık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ma'asselame. فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda 10 başlıkta Hizbullah'ı yakından tanıyacağız.